Ya İran bizi şaşırtmaya devam ediyor gerçekten. Evet. Yeşillik, çamlar, her şey var. Gerçekten. Ve ormanlık alandan geldik böyle yerleşsizlerin giderken burası yeşildi. İran'ın %25'i yani bölgeye göre oranın %25 oranında ağaçlık alanmış, ormanmış. İstanbul'un da %1,5. Selamlar arkadaşlar. Tahran'dan benim kaçıncı günümüz? Hadi bay bay. Baharestan metro station'ının oradayız. Nurgül hocamla beraber. Bir sıkıntı olmazsa metro istasyonunu çekmek istiyoruz. Bakalım nasıl olacak. handsfree şarj محافظ کابل شارژ کابل OTG شارژرهای اندروید آیفون handsfree های مکالمه دار دفتر یادداشت آموزش برگ سیمی 15 تومانی با تلفن Şimdi Tarık Ekbatan yazılması gerekiyor o yön. یا آزادگان دارند. Meydana yazarmış. Geldi mi? O zaman İyi, valla metro şeyde İran'da ulaşım bayağı iyi. Nasıl yapan pili bozdu, tam orası bile parçalanmış, yani alakası. Orada ısınıyor herhalde. Tarihi Pers İmparatorluğu'nun 2500. yıl anısına yapılan ve Özgürlük Meydanı'nda bulunan Azadi Kulesi'nin önündeyiz şu anda. Bu kule 1971 yılında inşa edilmiş. Buranın mimarı Hüseyin Amanat. Buranın mimarı Hüseyin Amanat. Kendisi İran'da mimarlık eğitimi almış ve bu eğitimlerden aldığı ilhamla bu kuleyi tasarlamış. Özellikle Pers İmparatorluğu mimarisinden ve Sasani mimarisinden çok fazla esintiler bulunuyor burada. Sonrasında zamanla burası İran halkı için de çok önemli bir yer olmuş ve yapılan toplantılar, eylemler gibi birçok önemli olay tam bu meydanda gerçekleşmiş. O yüzden de İran halkı için de tam bir merkez konumunda ve İran'daki en büyük ikinci meydan burası.
Tahran'a gelip yeşil hattı kullanırsanız burada çift katlı bir tren var. Gayet güzel. Avrupa'daki trenin aynısı neredeyse. İran Molla gitmek için buna bindik. 5. hatta. Yarısından bindik. He? Bir an şeyden metro hattından Ha. evet, aşağıdan yukarıya bindik. Ya İran bizi şaşırtmaya devam ediyor gerçekten. Evet. Yeşillik, çamlar, mamlar her şey var. Gerçekten. Ve ormanlık alandan geldik böyle yersiz. Hani giderken burası yeşildi. Sağ olsun Mehmet hocam araştırmış ki İran'ın %25'i yani bölgeye göre oranı %25 oranında ağaçlık alanmış, ormanmış. İstanbul'un da %1,5. Yani İran aslında kötü bir ülke değil bu arada. Bayağı güzel bir memleket. Sapık gibi sevdik ya. Bu arada durak bu. İran koridoru. Bu gördüğünüz jetlerin hepsi metro. Aynı zamanda trende bağlanıyor. Biz 5'teydik zaten şu anda buradayız değil mi? Yani şu şehre gel, yok buraya. Buraya yakın bir yerde. Hala duruyor da beni son bırakmış gibi hissediyorum. Hayır. Havaya çok büyük. Nagadan Ortadoğu'nun yüz ölçüm açısından en büyük AVM'si burasıymış. Halk biraz isyan etmiş ama niye o da para harcanıyor diye. Euronews haberinde böyleydi. Ama değmiş mi şu an daha değil. Şu anda hazır değil bence. Bayağı Şey güzel gibi. şu an. Şehre de İstanbul uzağız. Havalimanı gibi. Aynen. Şehre uzağız. Ya buraya direkt normal ulaşım yok. Tren yolu sonra taksi. Aynen Yürüme. trenle geleceksiniz. Trenden sonra 1 saat yürüyeceksiniz ya da taksi. Yani takside 12 lira falan yazıyor aşağı yukarı. Bayağı kısa çünkü yol aslında. Yani arabayla 10 dakika, yürüyerek 1 saat. Yani değişik. Duyduğunuz ne kadar marka varsa hepsinin birebir aynısı var ama aynı marka. AVM'de çok fazla yiyecek içecek katı yok. Ve 4 tane marka var. Şu kırmızı olanı da yedik. Bir de alt katta bir tane restoran var. Hani AVM gerçekten çok büyük. Hani Orta Doğu'nun en büyük AVM'si diyecek kadar büyük. Evet, Ki ben kırmızı Türkiye'de yedik. de görmedim böyle bir şey. Burada bir adam sürekli piyano çalıyor, gösteriler oluyor. O kadar lüks bir yer. Ama dükkanların yarısından fazlası kapalı. Çok fazla yiyecek, içecek alternatif yok. Hatta kafeler yok şu anda. Hepsi coming soon yazıyor işte. Evet. Şimdi bizim İran'daki en büyük şansımız buradaki insanlar gerçekten konuşmayı, iletişim kurmayı çok sevdiği için onlarla bir paylaşım içine girmemiz. Hem onlarla sohbetlerimizden hem de kendi araştırmalarımızdan fark ettik ki burada Tahran'ın merkezine Şah dönemine kadar belli bir yatırım yapılmış. Şah döneminden sonra artık kuzeye doğru yatırımlar kaymaya başlamış. Yani artık şu anda buranın zengin insanların yaşadığı yer o yüzden kuzey bölgesi olmuş. Bu alışveriş merkezi de diğer daha önce gittiğimiz alışveriş merkezi bizdeki Makro Central'ını satan büyük ve ithal ürünlerin olduğu market, yani inanılmaz lüks markaların olduğu şeyler. Bunların hepsi kuzeye doğru yerleşmiş durumda. Normal Tahran olarak merkezde de inanılmaz bir kalabalık, nüfus başı, yani kişi başı 1 metrekare bir alan düşmüyor bence. İnanılmaz küçük bir alan var. Bu da yani bu kadar fark olması çok şaşırttı bizi. Tahran'da belli bir noktaya kadar var. Bizi en çok şaşırtan şeylerden oydu. Metro, ulaşım, gerçekten bir şeylere yatırım yapmışlar. Kendi kendine yeten bir devlet olma yolunda bayağı iyi. Galiba bir tane geyik yapmışlardı. İşte Amerika'ya teşekkür ediyoruz. Biz de kendi kendimize bayağı onlar sayesinde bir şeyler üretmeye başladık gibisinden. Olabilir. Bir şey okumuştum. Tahran'da Heritage Hostel'de çekim yapıyoruz. Yönetmen Muhammed benim ismim Ahmet. selam söyle. Selam. Ya çok değişik. Nasıl ya? Emre hocam. İlk önce bu içeride sahne çekim yapıyoruz. Kahvaltı sahnesi. Sonra Tahran'a gezerken de çekeceğiz. Salam alaikum. Salam alaikum. Ne yapıyorsun Emre hocam? Heyecanlandım sen kamerayı. Ben de heyecanlandım. Ya.
Diyorum ya, kamera arkasına geçtiğinde bir başka türlü oluyor. Aynı zamanda Emre hocam da rap sanatçısı diyebiliriz. Rap değil, söylüyor. trap. Ha, trap. Trap. Aslında aynı şey temelde. Pop gibi. Biraz daha modern Evet. şey yaparsak link'in YouTube'u, Instagram'a her şey var. Onları aşağıya yazarız. Dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Are you ready? Hazırım sana Let's go. Aslında şu anda bir de buradaki market meyve sebze gibi ürünleri de merak ediyoruz. Türkiye'de manav söyleniyor. Aa! Ne oldu? Good. Very. Se, du. Yek. Harekat. Bir de burada meyve sebze Elma, kivi, bizdekiler aynısı. Bir de şu portakal bak. Bir de şu. aslında bizde meyve olayı akşam yemeğinden sonra çay saati olarak Bugün Kanal 3 diye bir kanala İran kanalına konuk olduk. Testi de bir çekelim ya. Sen bunu böyle koyuyor. Sıkıntı yok ya, hani görüntü yazsın yeter. Yok, düşmez. Gördün mü? bir atıştırmalık tarzımız vardır. Ama genelde bu tabi izin günlerinde olan bir şey. Çalışma günlerinde bu çok mümkün olmuyor. Genellikle sabah kahvaltıyla başlar gün. Öğlen yemek, sonra da akşam yemeğiyle günü bitiririz. Misafirliğe yani anne babamızla, akrabalarla yemek yediğimizde ya sabah kahvaltıya gideriz ya da akşam yemeğine gideriz ama mümkün mertebe akşam yemeği olur. Yani bizde aslında şöyle bir şey var. Genelde evde yemeği tercih ediyoruz ama dışarıda yediğimiz zamanlarda olabiliyor. Çoğunlukla evde işte kuru fasulye, pilav. Ha bu arada Nurgül çok güzel pilav yapar, tereyağlı pilav. Türkiye'de de meşhurdur. Türk mutfağı dediğimiz kültürün bir parçası olan şey hep beraber toplanıp yemeklerin hazırlanıp toplu bir şekilde yenilmesidir. Her bölgenin yemeği de yemek kültürü de farklı. Kuzu inceye benzer bir yemek. Salata, şu alkolsüz bira, limon aromalı, bu Nurgül, Yemek yiyen bir adet. safran sosuyla pilav. Bu oltu kebabına benziyor ama tadı çok güzel. En beğendiğimiz bu oldu bugüne sanırım tadı olarak en beğendiğimiz bu oldu sanırım. Çatapatlı ekmek. Ve şöyle sos. Zeytin ve ceviz. Ha, Bu da sarımsaklı yoğurt. sarımsaklı yoğurt. Bu da Şurada cacık. cacık. İçinde Cacığın içinde şey kuru var. üzüm ve ceviz var. Değişik bir yemek. Turbiza. Yes. Look at me. Look at me. Yürüyemiyor ki. Paket mi oldu? Sınavına girecektin değil mi? Zaten paket mi oldu yani? نه این پوزیشنش بده Şöyle gidiyor. یه بار دیگه بگیرین یه bار دیگه بگیرین Merhaba. Zaten ben onu tutuyorum. Bir de şöyle tutuyoruz ya çok değişik oldu. Ya kameraman işiyle. داره ویدیو ها Evet. Merhaba arkadaşlar. Çekim bugün için bitti. Çok güzel zaman geçirdik. Söyle. Yani gerçekten çok keyifliydi, çok eğlendik. Değişik bir tecrübe oldu bizim için. İran sokaklarında da yani Ünlü olduk. Ünlü gibi olduk. Herkes bize öyle baktı. sağ olsun kameraman ve yönetmen bize inanılmaz yardımcı oldu ve Evet, aynı zamanda Emre Hocam. Postal'den arkadaşımız Emre Hocam zaten bizim elimiz kolumuz her şeyimiz oldu şu anda. Çok güzel. Hadi görüşürüz. Gece saat 2:30. Gece saat 2.30'da 55 TL'mi aldık.
52,5 TL'ye geldi. Kişi başı Royal Safari'den aldık. Tebriz'e, Tebriz'e aldık. İsfahan'a doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek.